Kızılay, resmi adı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı olarak da bilinir. Eski adı Hilali Ahmer Cemiyeti'dir. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay hareketinin temel ilkeleri olan insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik çerçevesinde çalışan bir yardım kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. Peki Türk Kızılay Derneği'nin tarihini hiç merak ettiniz mi? Gelin beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. 22 Ağustos 1864'te Cenevre'de 12 hükümetin katılımıyla düzenlenen uluslararası toplantıda 1. Cenevre Konvansiyonu'nun imzalamasıyla Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin kurulmasının önü açılmıştı. Osmanlı hükümeti bu anlaşmayı 5 Temmuz 1865'te onayladı. Ancak derneğin durumu ilk 40 yıl belirsiz kaldı. Başlangıçta Osmanlı Devleti yöneticileri arasında bu cemiyetin fayda sağlamayacağı düşüncesi vardı. Yine de 1867 yılında Mektebi Tıbbiye hocası Doktor Abdullah Bey, Paris'te toplanan ilk Kızılaç Kongresi'ne delege olarak gönderildi. Kongrede Milletler Arası Sıhhi Yardım Komitesi'ne Türkiye delegesi seçilen Abdullah Bey, Osmanlı Devleti içinde Yaralılara Yardım Derneği kurmak için Milletler Arası Yardım Komitesi Başkanlığından bir vekaletname aldı. Abdullah Bey'in Paris dönüşünde bu konuda yaptığı girişimler oldu, fakat ortada teşkilatın sembolü olan haç işaretinin Hristiyanların sembolü olması ve ordu çevrelerinden gelen güvensizlik gibi sorunlar vardı. Abdullah Bey, ısrarlı çabaları sonucu Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın desteğini almayı başardı. Kırım'da Doktor Aziz Bey'in de katkılarıyla Mektebi Tıbbiye Nazırı Marco Paşa başkanlığında Mecruhin ve Marzai Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti kuruldu. Kurulan bu cemiyet herhangi bir işaret ve sembol kullanmayacaktı. Bu derneğin kurulduğu 11 Haziran 1868 tarihi Türkiye'de Kızılaycılığın resmen kuruluş tarihi kabul edilir. Geçici bir yönetim kurulu oluşturan cemiyet, tüzük hazırlamak üzere de bir komisyon kurdu. Cemiyetin başkanı Marco Paşa, genel sekreteri Abdullah Bey'iydi. Hazırlanan tüzük incelenip onaylanmak üzere hükümete sunuldu. Ne var ki girişim askeri makamlarca sivillerin askerlik işlerine karışması olarak değerlendirilmişti. Yakınlarda bir savaş tehdidi görülmediğinden cemiyet önemli görülmüyordu ve tüzük onaylanmadı. 1874 yılında Abdullah Bey'in ölümünden sonra cemiyet faaliyetlerini tatil etti. 1876'da Sırbistan ve Karadağ ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan çatışmalar, Türkiye'de Kızılaç'a bağlı bir askerlere yardım cemiyeti kurulması gerekliliğini yeniden gündeme getirdi. Çatışmalar sırasında Slav askerleri Salibi Ahmer, Kızılaç cemiyetlerinden yardım alırken Osmanlı askerleri çaresizlik içinde kalmışlardı. Kızılaç ekipleri Osmanlılara yardım edemiyorlardı. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalamayan ya da imzalayıp da gereklerini yerine getirmeyen hükümetlerin askerlerine yardım edilmemesi kuralı vardı. Avrupa genelinde faaliyet gösteren Salibi Ahmer cemiyetlerinin yetkilileri Osmanlı Devleti'nin de yardımlardan yararlanabileceğini, bunun için İstanbul'da bir merkez oluşturup bunu Cenevre'deki merkez yoluyla diğer devletlere duyurmaları gerektiğini ilgililere gönderdikleri mektuplarla hatırlattılar. Bu gelişmeler üzerine İstanbul'da Mecruhin ve Zuafayı Askeriye'ye İmdat ve Muavenet Cemiyeti'nin resmen kurulması için çalışmalar başladı. 13 Ağustos 1876'da çeşitli hükümet ve cemiyet temsilcileri Mektebi Tıbbiye Nazırı Marco Paşa başkanlığında toplandılar. Toplantıda cemiyetin Cenevre Konvansiyonu'nda kabul edilen sembolü kullanmasının mümkün olmadığı için yeni bir sembol kullanması ve bir an önce cemiyetin tüzüğünün hazırlanması karara bağlandı. Kırımlı Aziz Bey'in konu üzerindeki çalışmaları sonucu Türklerin sembol olarak Salibi Ahmer, Kızılaç yerine Hilali Ahmer, Kızılay kullanması kabul edildi. Hilal işaretinin tescili için Cenevre'deki hükümet aracılığıyla bütün devletlere başvuru yapıldı. Devletlerin çoğu amblemi kabul ettiğini bildirdi. Derneğin tüzüğü hazırlanıp hükümete teslim edildi. Haç yerine hilal kullanılması kararı üzerine hükümet tüzüğü onayladı. Cemiyet 14 Nisan 1877'de resmen kuruldu. Meclis-i Umum-ı Sıhhiye 2. Reisi Hacı Arif Bey Cemiyet Başkanı olarak görevlendirildi. 19 Nisan 1877'de yapılan ikinci toplantıda cemiyetin adı Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak belirlendi. Kuruluşunu henüz yeni tamamlayan cemiyet, 93 Harbi sırasında özellikle Plevne savunmasında kendini gösterdi. Savunma sırasında 4000'e yakın yaralıya baktı. Savaştan sonra Osmanlı Devleti'nde anayasa askıya alınmış, birçok kurum ve kuruluşun çalışmalarına kısıtlama getirilmişti. Hilali Ahmer Cemiyeti de çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. 1897'de 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine Hilali Ahmer Cemiyeti yeniden gündeme geldi. 24 Mayıs
1897 tarihli bir sadrazamlık emriyle cemiyet yeniden göreve davet edildi. Heyetin ikinci başkanı Nurihan Efendi önderliğinde bağış toplandı. Toplanan para ile kiralanan 2 vapur savaşta yaralanan askerleri İstanbul'a getirdi. Orduya ilaç alımı yapıldı. Savaştan sonra cemiyetin faaliyetlerine yine ara verildi. Meşrutiyetin ilanı ile ülkedeki birçok kurum gibi Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bir yeniden yapılanma içine girdi. Faaliyetlerine bir daha ara vermemek üzere yeniden kuruldu. Rejim değişikliğinden sonra devlet yönetiminde cemiyetin yararına inanan devlet adamları görev almıştı. 1911 yılında İstanbul'da çıkan Büyük Aksaray yangını sırasındaki faaliyetleri devletten daha fazla yardım görmesinde etkili oldu. Eski Hariciye Nazırı ve Paris Sefiri Mehmet Rıfat Paşa'nın eşi Madam Rıfat Paşa'nın kısa zamanda cemiyet için 5000 altın toplaması başkalarını da harekete geçirdi. Yeni bir nizamname hazırlanıp devlet şurası tarafından onaylandı. Cemiyete üye kaydedilen 100 kişi 20 Nisan 1911'de yapılan toplantıda 30 kişilik idare heyetini seçti ve başkanlığa Hakkı Paşa'yı getirdi. Veliaht Yusuf İssettin Efendi cemiyetin fahri başkanlığını üstlendi. Tophane'deki 3 katlı bir bina veliaht tarafından döşendi ve cemiyetin ilk genel merkezi oldu. Genel merkez daha sonra 2. Mahmut Türbesi etrafındaki 4 katlı bir binaya taşındı. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra devletin üst kademelerindeki devlet adamlarının çoğu cemiyeti eşleriyle birlikte üye olmuşlardı. 20 Mart 1912'de Doktor Besim Ömer Paşa'nın girişimiyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Heyeti Merkeziyesi adıyla bir birim oluştu. Başkanlığını Harbiye Nazırı Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın eşi Prenses Nimet Muhtar Hanım üstlendi. Hanımlar, devletin peş peşe girdiği savaşlarda cephedeki askerler kadar cephe gerisindeki sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması için de faaliyetlerde bulundular. Hasta bakıcı kursları düzenlediler. Balkan göçmeni kadınlar için Darüssina isimli sanat evleri kurdular. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan milli mücadele döneminde Hilal-i Ahmer, işgal devletlerinin ve İstanbul hükümetinin baskılarına maruz kaldı. 16 Mart 1920'de dernek merkezi basıldı. Derneğin genel sekreteri Doktor Adnan Bey Ankara'ya geçerek kurulan milli hükümette görev aldı. Eşi Halide Hanım Hilal-i Ahmer hemşiresi olarak savaşa katıldı. Ekim 1920'de İsmail Besim Paşa, Adnan Bey, Ömer Lütfü Bey ve Esat Paşa'dan oluşan Ankara temsilciliği kuruldu ve Anadolu'daki Hilal-i Ahmer merkez ve şubeleriyle temsilcilikleri buraya bağlandı. İstanbul'daki genel merkez Ankara'daki temsilciliğin yetkilerini arttırdı. İstanbul'dan Anadolu'ya acil ihtiyaç malzemeleri gönderildi ve pek çok sağlık personelinin Anadolu'ya geçmesi, cephe gerisinde çalışması sağlandı. Cemiyetin icra vekilleri heyeti, Bakanlar Kurulu'na yaptığı başvuru üzerine ismi 29 Kasım 1922'de Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak değişti. Milli mücadeleden sonra cemiyet, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesini yönetti. Türkiye'ye nakillerini bekleyen Yunanistan'daki Türkler için sağlık ekibi ve sağlık gereçleri sağlandı. Cemiyetin merkezi 1925'te Ankara'ya alındı. Aynı yıl Türkiye'nin ilk hasta bakıcı hemşire okulu Hilal-i Ahmer tarafından açıldı. Cemiyetin adı 28 Nisan 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti, 22 Eylül 1947'de Türkiye Kızılay Derneği olarak değişti. Günümüzde başkanlığını Doktor Kerem Kınık yapmaktadır. Kızılay amblemi günümüzde 33 devletteki ulusal dernek tarafından kullanılır. Türk Kızılay, 152 yıllık tarihini gönüllülük üzerine inşa etmiş ve faaliyetlerini gönüllü hizmet esasına uygun olarak sürdürmektedir. 2019 yılında kurulan Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde gönüllülük faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay gönüllülük kapasitesinin gelişmesi için ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile 7 temel ilke kapsamında kurumsal Kızılay kültürünün gönüllüler ve gençlere aktarılmasını, gönüllülerin donanımlı, vicdanlı, adaletli, birlik ve dayanışmanın önemini kavramış yardımsever bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına aracılık eder. Kızılay 2021 Ekim ayı istatistiklerine göre 162.545 gönüllü sayısıyla Türkiye'nin en büyük gönüllü kapasitesine sahip sivil toplum kuruluşudur. Türk Kızılay'ı, kurulduğu tarihlerde Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Hareketi'ne mensup olan ve resmen kabul edilen ilk Kızılay Derneği olmuştur. Belirli dönemlerde Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin yönetiminde de bulunan dernek, Türkiye Cumhuriyeti adına sosyal yardım toplama, dağıtma ve depolama konularında komite ve harekette söz sahibidir. Uluslararası Kızılaç Kızılay Hareketi'nin kurucusu Henry Dunant'ın doğum günü olan 8 Mayıs günü 1948 yılından bu yana Dünya Kızılaç ve Kızılay Günü olarak kutlanır. Kutlamalar için
için her sene ayrı bir tema belirlenmektedir. Türkiye genelindeki okullarda ayrıca 28 Ekim 4 Kasım haftası Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta vesilesiyle okullarda Kızılay ile ilgili tanıtımlar yapılır, şiir, kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.